1908 yılının 30 Haziran sabahı, Sibirya'nın derinliklerinde, Podkamennaya Tunguska Nehri yakınlarında gökyüzü bir anda gündüz vakti parladı. O an orada yaşayan Evenk halkı ve birkaç uzak köyün sakinleri, gökyüzünden gelen olağanüstü bir ışığın ardından gök gürültüsüne benzeyen, ancak daha uzun süren bir ses duyduklarını anlattılar. Ardından yer sarsıldı, evlerin pencereleri kırıldı, ağaçlar köklerinden söküldü ve kuşlar korkuyla gökyüzüne karıştı. İnsanlar, o an ne olduğunu anlayamadan, kilometrelerce uzaktan bile gökyüzünün ateşle yandığını gördüklerini söylediler. Olayın merkezinde kimse kalmamıştı, çünkü patlamanın olduğu bölge neredeyse tamamen ıssızdı. Fakat birkaç gün sonra bölgeye gidenler, ağaçların bir yöne doğru devrilmiş, kömürleşmiş ve sessiz bir felaketin ortasında yer aldıklarını gördüler. Bu olay daha sonra insanlık tarihine Tunguska olayı olarak geçecekti. Modern bilim insanları bile hala bu patlamanın tam olarak neye dayandığını kesin şekilde açıklayamamışlardır. O gün Sibirya'nın ortasında meydana gelen patlamanın gücü, 10 ila 15 megaton TNT'ye eşdeğerdi. Yani Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 1000 katı. Buna rağmen, hiçbir krater bulunamadı. Sanki devasa bir enerji kütlesi havada patlamış, ardından geride yalnızca yokluk bırakmıştı. Patlama alanı yaklaşık 150 kilometrekareyi kapsıyor, bu da İstanbul'un yüzölçümünden çok daha geniş bir alana denk geliyordu. Tanıkların anlattıkları birbirinden farklı ama aynı derecede şaşırtıcıydı. Bazıları gökyüzünde güneşten daha parlak bir ateş topu gördüklerini, bazılarının ise patlama sesini 1500 kilometre uzaklıktaki kentlerden bile duyduklarını söylediği kayıt altına alındı. İngiltere'den bile atmosferde olağan dışı bir parlaklık gözlemlendi. Olaydan sonra haftalarca Avrupa'da geceleri bile gökyüzü tuhaf bir biçimde aydınlıktı. Londra'da insanlar gece yarısı gazetelerini dışarıda, sokak lambası olmadan okuyabiliyorlardı. Bu durum atmosferde büyük miktarda toz ve enerji yüklü parçacıkların yayıldığını ve güneş ışığının farklı şekilde yansıdığını gösteriyordu. Rusya o dönemde Çarlık yönetimi altındaydı ve olayın yaşandığı bölge son derece ulaşılmaz bir yerdi. Yüzyılın başında Sibirya'nın o kısmına gitmek, neredeyse dünyanın sonuna yolculuk yapmak gibiydi. Bu yüzden olayın incelenmesi yıllar aldı. Bilim insanları, patlamadan tam 19 yıl sonra, 1927'de Leonid Kulik adında bir Rus mineralogun liderliğinde bölgeye bir keşif ekibi gönderdi. Kulik, daha önce Sibirya'da demir göktaşları üzerine çalışmıştı ve Tunguska'da da büyük bir meteorit bulmayı umuyordu. Fakat bölgeye vardıklarında onu bekleyen manzara beklediğinden çok daha tuhaftı. Patlamanın merkezine yaklaştıkça ağaçların devrilme yönleri bir desen oluşturuyordu. Sanki merkezden dışa doğru bir şok dalgası yayılmış, ağaçları çevreye doğru yatırmıştı. Ancak merkezdeki bazı ağaçlar ayakta kalmıştı, yalnızca dalları ve kabukları yanmıştı. Bu patlamanın yerden değil, havadan geldiğini gösteriyordu. Kulik, haftalar boyunca araştırma yaptı ama ne büyük bir çukur bulabildi ne de metalik bir göktaşı kalıntısı. Geriye yalnızca kömürleşmiş toprak, yanmış ağaçlar ve açıklanamayan bir enerji izlenimi kalmıştı. Bu durum bilim dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Eğer bir meteor çarpmadıysa, bu devasa enerji nereden gelmişti? 20. yüzyılın ilk yarısında pek çok farklı teori ortaya atıldı. En yaygın olanı, dünya atmosferine giren büyük bir göktaşının veya kuyruklu yıldızın, yere çarpmadan önce havada patlamış olmasıydı. Bu tür bir olay, hava patlaması olarak bilinir. Atmosferin yoğunluğu, hızla giren cismin yüzeyini aşırı ısıtarak onu parçalara ayırır.
Tunguska olayında da 50 ila 60 metre çapında bir taş veya buz kütlesinin 8 kilometre yükseklikte patladığı düşünülmektedir. Böyle bir patlama, yerdeki her şeyi yok edebilir ama bir krater oluşturmaz. Ancak o dönemde birçok kişi bu açıklamadan tatmin olmadı. Çünkü hiçbir fiziksel parça bulunamamıştı. Kimileri bunun volkanik bir patlama olduğunu, kimileri ise yer altında sıkışan gazların infilak ettiğini öne sürdü. Sibirya'nın topraklarında metan ve doğal gaz cepleri bulunduğu biliniyordu. Eğer bunlar bir şekilde ateşle temas ettiyse, büyük bir patlamaya neden olabilirdi. Ancak atmosferde gözlemlenen ışık topu, bu teoriyi zayıflatıyordu, daha fantastik fikirler de ortaya atıldı. Bazı yazarlar, o dönemlerde yeni gündeme gelen elektriksel enerji denemeleri yapan Nikola Tesla'nın uzaktan enerji iletişim deneylerinin Tunguska semalarında bir tesadüf sonucu enerji boşalmasına yol açtığını ileri sürdüler. Tesla, Wardenclyffe Kulesi'nde kablosuz enerji iletimi üzerinde çalışıyordu. Eğer bir hata olmuşsa, deneysel enerji huzmesi binlerce kilometre ötede bir yeri hedeflemiş olabilirdi. Ancak bu iddia, Tesla'nın o dönemde yeterli güç kaynağına sahip olmadığı ve deneylerinin o kadar güçlü olmadığı bilindiği için, bilimsel olarak desteklenmemektedir. Yine de Tunguska olayı, modern bilimin dışında kalan pek çok inanç ve efsaneye kaynaklık etti. Erenk halkı, o günü Tanrı'nın cezası olarak adlandırdı. Bazıları, gökyüzünden gelen ateşin kötü ruhların öfkesi olduğunu düşündü. Aradan geçen yıllar boyunca olayla ilgili anlatılar dilden dile dolaştı ve her biri gerçeğe biraz daha efsane kattı. Bilim dünyası, 20. yüzyıl boyunca bu olayı defalarca inceledi. Sovyet döneminde yapılan araştırmalar, toprağın mikroskobik seviyede yüksek miktarda metalik toz ve silikat camı içerdiğini ortaya koydu. Bu bulgular, atmosferde eriyip buharlaşan bir göktaşı ihtimalini güçlendirdi. Ayrıca bölgedeki ağaçlarda radyoaktif izlere rastlanması bazı bilim insanlarını şaşırttı. Ancak bu radyoaktivite patlamayla değil, 20. yüzyıl ortalarında yapılan nükleer denemelerin atmosferik kalıntılarıyla açıklanabiliyordu. Olayın etkisi yalnızca çevreyle sınırlı kalmadı. Atmosferin üst katmanlarında yayılan toz ve parçacıklar, birkaç yıl boyunca küresel hava olaylarını etkiledi. Güneş ışınlarının yansıma biçimi değişti, bu da kuzey yarımkürede alışılmadık şekilde parlak alacakaranlıklar yarattı. Bilim insanları, bu tür büyük patlamaların dünya iklimi üzerinde kısa vadeli etkiler bırakabileceğini düşündüler. Tunguska olayı, 20. yüzyılın ilerleyen yıllarında göktaşı ve kuyruklu yıldız çarpmalarına dair farkındalığın artmasına neden oldu. Olayın bir başka ilginç yönü ise, dünya üzerinde göktaşı çarpma tehlikesinin ne kadar gerçek olduğunu göstermesidir. Eğer Tunguska'daki patlama birkaç saat önce ya da sonra gerçekleşseydi, Sibirya yerine Avrupa'nın veya Asya'nın yoğun nüfuslu bir bölgesi hedef olabilirdi. Bu durumda 10 binlerce insan hayatını kaybedebilirdi. Bilim insanları, Tunguska benzeri bir patlamanın ortalama olarak 100 yılda bir kez yaşandığını tahmin ediyor. 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk kentinde yaşanan olay, bunun küçük bir örneğiydi. Yaklaşık 20 metre çapında bir göktaşı atmosferde patlamış, binlerce binanın camları kırılmış, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Tunguska olayı bunun yaklaşık 3 katı büyüklüğündeydi. Sonraki yıllarda, uzay araştırmaları ve bilgisayar simülasyonları sayesinde Tunguska olayının ayrıntıları daha iyi anlaşılmaya başladı. 1990'larda yapılan modellemeler, olayın 60 metre çapında bir taş veya buz gövdesinin 8 kilometre yükseklikte parçalanmasıyla açıklanabileceğini doğruladı.
Patlamanın gücü 12 megaton civarındaydı ve şok dalgası saatte 1000 kilometre hızla yayılmıştı. Bu dalga ağaçları yere sermiş, atmosferde dev bir ateş topu yaratmış ve ardından büyük miktarda enerji ısıya dönüşmüştü. Ancak bu kadar güçlü bir patlamadan sonra geriye gözle görülür bir krater kalmaması, olayın hala gizemli yanını korumasına neden oldu. Bazı bilim insanları, patlamanın atmosferin çok yüksek bir tabakasında gerçekleştiğini, bu yüzden enerjinin yere ulaşmadan dağılmış olabileceğini savundu. Bazı araştırmacılar ise, patlama öncesinde cisim parçalanmaya başladığı için enerjinin dağınık bir şekilde yayıldığını, bu yüzden tek bir büyük iz oluşmadığını belirtti. Tunguska olayı yalnızca bir doğa olayı değil, aynı zamanda insanlığın kozmik tehlikelere karşı ne kadar savunmasız olduğunu da gösteren bir uyarı niteliğindeydi. Çünkü 20. yüzyılın başında insanlar uzayı neredeyse hiç tanımıyordu. Göktaşlarının, kuyruklu yıldızların ya da kozmik çarpışmaların dünya üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılmamıştı. Olay, gökbilim alanında yeni bir dönemin başlamasına vesile oldu. Dünya dışından gelebilecek tehditleri izlemek amacıyla teleskop ağları kurulmaya başlandı. Tunguska, aynı zamanda insan psikolojisinin bilinmeyene karşı nasıl tepkiler verdiğinin de bir örneğidir. Olaydan sonra çıkan gazete haberlerinde, bazı yazarlar bunun kıyamet alameti olduğunu, bazıları ise uzaylı bir geminin patlaması olduğunu yazdı. Bu tür spekülasyonlar yıllar boyunca sürdü. 20. yüzyılın ortalarında, UFO inançlarının popülerleşmesiyle birlikte Tunguska yeniden gündeme geldi. Bazı iddialara göre, bu bir uzay aracının dünyaya düşmesiydi ve Sovyet hükümeti gerçeği gizliyordu. Ancak arkeolojik ve bilimsel kanıtlar, bu tür iddiaları destekleyecek hiçbir bulgu ortaya koymadı. Yine de Tunguska, insan zihninde kozmik bir gizem olarak yer etti. 1960'lardan itibaren bölgeye yeni keşif ekipleri gönderildi. Bu sefer modern ekipmanlar, radar taramaları ve toprak analizleri kullanıldı. Yapılan çalışmalar, bölgede mikroskobik silikat camları, erimiş mineraller ve metal oksit kalıntıları bulunduğunu gösterdi. Bu tür kalıntılar, yüksek ısı ve basınç altında eriyen göktaşlarının tipik özellikleridir. Böylece, olayın bir hava patlaması olduğu neredeyse kesinleşti. Günümüzde Tunguska, dünyanın yakınından geçen asteroidlerin ciddiye alınması gerektiğini hatırlatan en büyük örneklerden biridir. NASA ve diğer uzay ajansları, potansiyel tehlike oluşturabilecek gök cisimlerini izlemek için Near Earth Object Program adıyla kapsamlı gözlem ağları kurmuştur. Tunguska, bu çabaların sembolik başlangıcı sayılır. Çünkü bu olay, insanlık için sessiz bir uyarıydı. Dünya evrende yalnız değil ve uzayda başıboş dolaşan dev cisimlerin yörüngesi bir gün tekrar dünya ile kesişebilir. Tunguska olayının meydana geldiği bölge bugün bile gizemli bir sessizliğe sahiptir. Ağaçlar yeniden büyümüş, doğa kendini onarmıştır. Ancak toprağın derinliklerinde hala 1908'in izleri vardır. Bilim insanları, bu olayı anlamak için her yıl yeni modeller geliştiriyor. Bazıları bu tür patlamaların gelecekte de yaşanabileceğini ve insanlığın buna hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor. Çünkü Tunguska büyüklüğünde bir olay, modern bir şehir üzerinde gerçekleşirse sonuçları felaket boyutunda olabilir. Tunguska'nın sırrı artık büyük ölçüde çözüldü. Ama o sabahın sessizliği ve ardından gelen ateş topunun dehşeti hala insanlığın hafızasında yaşamaya devam ediyor. Gökyüzünden gelen o parlak ışık, yalnızca bir patlamanın değil, aynı zamanda evrenin bilinmeyen güçlerinin bir yansımasıydı. İnsan aklının sınırlarını zorlayan bu olay, bilim için bir dönüm noktası
insanlık için ise hatırlanması gereken bir ders oldu. Çünkü 1908 sabahında Sibirya'nın göğünde parlayan o ışık, bir an için bile olsa, dünyanın kırılganlığını ve kozmosun sınırsız gücünü hatırlatmıştı.